İlk eşinizin 30 tane lahmacunla size gelmesi ne demek? Hadi biraz gülelim. Ay çok 30 güzel. lahmacun bir çiçekle kız istemeye mi gelinir? Ay çok güzeldi. Şimdi şöyle bir şey. Ben moda plak olarak geçiyordu. Orada ilk plağımı yapmıştım. Tamam. Fakat bir türlü plağım çıkmıyor. Yani çıkmıyor, piyasaya sürülmüyor. O arada işte biz babamla gidip, Allah rahmet eylesin, gidip sözleşmemizi feshetmesini rica etmiştik. Ve o da feshetti. Tamam. Feshettikten sonra o sordu babama. Dedi ki yani ne yapacaksın? Yani bu kız eli yüzü düzgün bir kız, sesi de var. Babam da dedi ki doğru düzgün bir koca bulsun evlensin. Ben onunla uğraşamam dedi. Bize göre değil bu işler dedi. Baba. Kaç yaşındasınız o zaman? O zaman 16 yaşındaydım. Bu arada planınız çıkıyor. Orası da önemli detay. Buraya atlamayalım. Hı. Bir yerde çalışıyorsunuz. Bir dükkanı Haydar abi yaşıyorsa buradan sevgilerimi gönderirim. Dedi ki bak kızım dedi bu dükkan sana ait. Sen burada dedi çalış kimse de yok. Ben haftadan haftaya gelir dedi tahsil ederim parayı. Öyle bir çalışma sistemiyle ben orada başladım. Amerikan pazarında bir Amerikan dükkanda pazarında. tezgahtarlık yapıyorsunuz. Evet dükkanı işletiyordum. Bu yani. arada da yan dükkanda çalışan biri de Müşerref ablaya gelip diyor ki senin plak çıkmış kuyruk olmuşlar. Halis Bir dakika. anlatıyorsun sen. Bak şimdi Ay, bu o çok önemli. bence sizin bugünlere gelmenizi Gelmemi sebepli. fişekleyen O doğru. an. O Bunu çok konuşalım. Doğru. O çok doğru. Ne Konuşalım. oldu o gün? Şimdi ben tabii dükkanda devamlı oturuyorum ama şarkı sözü yazıyorum. Şarkılar söylüyorum, kapıyı kilitliyorum. Gelen giden olmadığı zaman için. Bana ait olan bir dükkandı. Fakat karşıdaki Halis Bey de İtalyan eşyaları satıyordu. Bir de nişanlısı vardı Zeynep diye. Kulakları çınlasın. Plak yaptığımı biliyorlardı. Fakat plan çıkmadığını da biliyorlardı. Bana geldi dedi ki bir dakika Müşerref aç kapıyı dedi bir şey söyleyeceğim. Hep kilitlerdim ben kapıyı. Müşteri geldiği zaman açardım. Çok Açık doğru. durmazdı. Tamam. Dedi ki ben dedi Beyazıt'tan geliyorum. Çünkü Beyazıt yönündeydi benim dükkan. Bir baktım dedi plakçının önünde dedi herkes kuyruk olmuş dedi. Senin plağını alıyorlar dedi. Hiç unutmam bunu evet. Sonra tabii ben inan ki dedi bana. İnandım yani. Kapıyı kilitledim gittim. Aşkım. Ondan sonra gittim baktım hiç kimse yok kapının önünde. İçeri girdim. Dedim ki dedim Müşerref Akay'ın plağı çıktı mı dedim. Akay'dı yine o zaman. Tabii. Ondan sonra plakçı da döndü dedi ki ne Müşerref Akay'ı kızım dedi ya dedi. Ne diyorsun dedi. Böyle kaldım ben. Hiçbir şey demedim. Sonra oradan ayrıldım ağlayarak dükkana geldim tekrar. Dükkana geldiğimde Halis kendini dükkana kilitlemişti. Biliyor çünkü. Yani hakaret işitecek veya bir tepki karşısında kalacak diye. Hiçbir şey yapmadım. Yalnız ona bağırarak dedim ki bir gün gelip benden imzalı resim isteyeceksin dedim. Ya. Yani sonra işte plak için telefon açtığımızda daha çıkmadığını söylediler. O olay beni çok etkiledi. Etkilemez mi Müşerref abla? Sonra babam dedi ki gel kızım biz bu işten vazgeçelim. Bu işler bize göre değil. Gidelim sözleşmeni geri alalım. Tamam. Gittik Beyoğlu'ndaydı. Dedik ki böyle böyle biz sözleşmemizi geri istiyoruz. Biz bu işten vazgeçtik. O zaman da çocukların babası eşinden ayrılmıştı. Onun eşi de Yıldız Tezcan'dı. O da vefat etti Allah rahmet eylesin. Ayrılmıştı ama kötü bir ayrılıktı. Söylemek istemiyorum. Biz oraya gittik filan bir baktım böyle bir dalgın dalgın bana bakıyor. Ama Sözleşmeye aldığınız kişi. almaya gittiğimiz gün Ha. çocukların babası. Mahmut Tezcan sizin aslında planınızı basmayan yapımcı mı? Evet. Aa. O güne kadar sizi fark etmemiş. Hayır tabii ki fark etmiştir ama yani adamın başında kaynar sular kaynıyor. Koca karısı terk etmiş evi gitmiş. 2 tane çocuğu kalmış. Beni mi düşünecek? Ha. Benim oraya gitmem, sözleşmemi istemem onda bazı fikirler uyandırdı. O arada boşanmıştı eşiyle. Babanız da sözleşmeyi alırken ben bu işin peşini bırakıyorum, evlensin ben de kurtulayım Kurtulayım dedi. dedi. Yani ben başa çıkamam dedi bu işle dedi. Ne yapacaksınız dedi yani.
güzel sesi var, güzel kız. Niye dedi. Babam dedi biz bu işlerle uğraşamayız. Aa. Peki ne yapacaksın dedi. O dedim doğru dürüst bir koca bulsun evlensin dedi. Ben uğraşamam onunla dedi. Babanız ne iş yapıyor? Babam esnaftı. Esnaf. Esnaftı. Mantıklı. Hı hı. Bu fikir mantıklı Evet. tabii onun için. Sonra biz eve geldik. Tabii ben çok üzgündüm. Yani haksız bir fikir. Üzgündüm. Hayallerim gitti. O kadar emek verdim. Çok arzuluyordum planın çıkmasını filan. Neyse aradan birkaç gün geçti. Babam hiç bana kıyamazdı. Bir tek kızıydım. Dedim ki baba çok canım sıkılıyor. Beni sinemaya götürür müsün dedim. Biz de Vefa'da oturuyoruz. Şehzadebaşı da bizim arka tarafımızda. Tamam. Peki dedi aldı beni sinemaya götürdü. Annem gelmedi. Biz sinemaya gittik geldik. Baktım annem feryat ediyor. Hep geziyorsunuz gidiyorsunuz dedi. Mahmut Tezcan geldi dedi. İşte hatırladığım kadarıyla birkaç sanatçı arkadaşımızla birlikte geliyor. Orhan Gencebay var mı? Orhan Doğru mu? Gencebay kız istemede geldi. İstemede Ha, geldi. şimdi bu 30 lahmacun bir çiçekle ve geldiği bir gün. sanatçı grubuyla Evet, geldi. evet. Siz Şey sinemadasınız. vardı, Selahattin Sarıkaya, ondan sonra birkaç sanatçı ismini şu an hatırlamıyorum. İşte dedi Mahmut Tezcan geldi dedi. Bak dedi bu dedi bir sürü lahmacun getirmiş. Bu çiçeği de getirmiş. Çiçeğin ismini de bilmiyorum ben garip. Yani bana kim çiçek getirdi ki ben anlayayım çiçekten. Bu ne çiçeği böyle dedim. Horozun kafasına benziyor dedim. Ne çiçeği o? Annem bakıyor ben de anlamadım diyor. Ben hiç anlamadım anne dedim. Lahmacuna takılmadığınız çiçeğe, gerçi Çiçeğe, o yaşta çiçeğe evet, takılırsın. evet, Ben yani- de lahmacun sordularım. 30 mu lahmacun? Evet lahmacun getirdi. Sonra o lahmacunları biz yedik tabii. Ertesi gün gittim telefon açtım. Evimizde telefon da yoktu. Karşımızda gazoz fabrikası vardı. Gazozcudan aradım. Dedim çok teşekkür ederim. Dün akşam gelmişsiniz ama biz yoktuk dedim. Çiçek için de lahmacunlar için de çok teşekkür ediyorum dedim. Ben yine geliyorum bu akşam dedi. Gene mi lahmacun? Yok bu hiçbir şey getirmedi geldi. Oturdu çok uzun konuştu babamla. Allah Allah. Dedi ki lütfen dedi bana güvenin. Ben bu kızı dedi o zaman tabii en meşhur kim diyelim ki işte Emel Sayın, Zeki Müren filan filan. Ben bunu dedi çok meşhur bir sanatçı yapacağım dedi. Bunu hayatta unutmam, yalan da söyleyemem. Ben de güldüm içimden. Bu dedim aklını kaçırdı herhalde dedim. Yani benim planımı çıkarmayan adam beni niye meşhur bir sanatçı Bir yapsın? de bunun için mi geldi eve? Bir de bunun için geliyor tabii. Allah Yani benim menajerliğimi istiyor. Biz menajerlik nedir? O zaman ne bilelim ki menajerlik Tabii. nedir? Tabii. Babam da dedi ki kusura bakmayın ben böyle bir şey yapamam. İşte dedi onu dedi gece kulüplerine götürürüm dedi. İşte gazetelerde resmi çıkar şu. Babam yok dedi. Bize göre değil bu işler. Babam Bulgaristan göçmeniydi. Ya. Biz Rumelilerde böyle şeyler çok kolay kabul edilmez. Bir de evlenip boşanma diye bizde bir şey yoktu. Sınırlar sert. Sınırlar serttir. Kurallar Sonra sert. babam hayır deyince hiçbir şey demedi. Neyse çekti gitti fakat tabii ben zehirlendim. Ya akla düştü fikir. Ben zehirlendim. Dedim ki babam benim istikbalimle oynuyor. Ah. Çünkü benim hayalim ne? Meşhur olmak, para kazanmak. Yani hepimizin hayalleri bu. Hiçbirimiz saraydan gelmedik. Kralın, kraliçenin kızı olarak da gelmedik yani. Neyse ertesi gün ben telefon açtım. Gazoz fabrikasında. Gazoz fabrikasından açtım. O oranın telefonunu da almıştım. Ay bende hikayeler çok. Ne güzel. Dedim kusura bakmayın dedim. Babam biraz sert davrandı. Yok dedi haklı dedi. Baban çok haklı dedi. Biz seninle dedi bugün dedi bir saat, 1,5 saat bir görüşebilir miyiz dedi. Ama dedi seninle ikimiz dedi. Bu mümkün değil annem hayatta bırakmaz dedi. Neyse gittim anneme bir yalan uydurdum. Her genç kız gibi tabii işte Ayşe'ye gideceğim, Fatma'ya gideceğim ama annem yutmuyordu onları. Anneler Dedi ki, "He, yutmaz. sen dedi bir işler karıştırıyorsun ya dedi, çıkar dedi ortaya filan. Hiç onu dinlemedim. O Vefa Lisesi'nin yanında dedim beni bekle, ben oraya geleceğim. Ben kaça gittim. Gittim.
Ne oldu sonra? Ondan sonra beni aldı Ömür Yoğurdu'na götürdü. Ömür Yoğurdu'nda ama oraya kadar hiç konuşmadık doğru dürüst. Ne o konuştu ne ben konuştum. Sonra Ömür Yoğurdu'nda sandviç yedik. Döndü bana dedi ki benimle evlenir misin? Aynen böyle. Hiçbir şey konuşmadı. Kaç yaş fark var aranızda? Arada 23 yaş vardı. Ben anladım dedi. Baban dedi bu işe müsaade etmeyecek. Ama ben senin meşhur olmanı istiyorum. Sen çok akıllı bir kızsın ve kabiliyetli bir kızsın. Yazık olur sana dedi. Ben de dedi durumu bir biliyorsun. Ben de dedi eşimden ayrıldım. 2 tane çocuğum var. Çok güzel yaklaştı yani. O güzel yaklaşım. Ben de yani beğendim açıkçası. Beğendim, hoşlandım. Dedim ne olacak yani bir başkasıyla evlensem bana ne vaat edebilir ki? Durumu da iyi, bu işi de biliyor. Benim de yapmak istediğim iş. Evlenirim dedim. O zaman yarın akşam gelip isteyeyim dedi babandan seni. Yok dedim yarın akşam olmaz. Ben onları bir hazırlayayım dedim. Peki. He. Ondan sonra neyse biz döndük. Elimi tuttu ilk defa. Çok masumane bir birliktelikti. Çok masumane bir evlilikti ilginçmiş, açıkçası. evet. Ama benim hiç flörtüm olmamıştı Ceyda. Hiç. Yani böyle bir şeylik de Bilmiyorsunuz vardı. da. Bilmiyorum. Çünkü babam diyordu ki birisiyle gez, dolaş, seni yakalayayım, göreyim, asarım kendimi diyordu. Bana böyle evet baskı yapıyordu. Çok korkuyordum ben. Mahallenin bütün gençleri peşimde geziyordu. Tabii. Hiçbirisine dönüp bakmıyordum. Korkudan babam ya asarsa kendini. Bak şimdiki kızlar duyun. Ya. Duyun. Ya. Babaya, Sonra? anaya verilen kıymet oydu. Peki ne kadar sürede ikna ettiniz aileyi? Babam işte 2-3 gün geçti. Düşünüyorum ne diyeceğim. Yani bir şey demem lazım ki bunlar ikna olsun. Ne diyeceğim ben Ayşe'ye Fatma'ya gitmedim. Ha, Gittim ben anneme Mahmut'la söyledim. buluştum mu Tabii diyeceğim. anneme dedin. söyledim. Annem de dolma yapıyordu, biber dolması. O biber dolmalarını güzel bir kafama yedim. Sen dedi baban yaşında adama mı gideceksin dedi. Ha? Sen bunlarla başa çıkabilir misin dedi. Bunların hepsi kurt olmuş dedi. Başımıza dedi felaket mi getireceksin? Baban asla vermez. Seni öldürür gene vermez dedi. Eyvah. Ben de dedim ki ben deneyeceğim. Yani şansımı deneyeceğim. İyi kaçarım demediniz. Hayır. Kaçar mıyım hiç? Kaçmazsınız. Bu hikayede siz kaçmazsınız. Hayır. O belli. Ve kaçan kızları da hiç şey yapmıyorum, affetmiyorum. Ha. Anadan babadan kaçılmaz. Razı Onlar ikna olacaklar. edilir. Rıza alınacak. Edilir. Sonra işte annem babamla konuştu. Sonra babam Allah rahmet eylesin çok moderndi yani çok geri kapalı bir adam değildi. Bak kızım otur dedi. Sen 16 yaşındasın. Bu adam bu yaşta. 2 tane çocuğu var. Ayrılmış. Bu adamla senin dünyan farklı. Evet. Yapamazsın dedi. Baba yapmak istediğim tek bir şey var dedim. Tamam adamı beğeniyorum, hoşlanıyorum ama ben sanatçı olmak istiyorum dedim. Ben para kazanmak istiyorum. Ben sizi güzel yaşatmak istiyorum. O da kötü niyetli bir insan değil dedim. Ben herhangi bir insanla evlensem size ne faydam olur dedim. Bir de mutsuz Ha, olacaksınız. kendime ne faydam olur dedim. Ve ben babamı öyle böyle ikna ettim Ceyda. Sonra 3 ay içinde ve Türkiye tarihinde ilk kez gemide düğünü olan kız bendim. Aa ne güzel. Çengelköy vapurunda Aa kimin fikriydi? Mahmut'un. Aa Dedi ki ben Çengelköy vapurunda dedi düğün yapacağım. Bu işleri çok iyi bilen bir beydi. Bütün dedi basın oraya gelecek. Ve gitti Ankara'dan havai fişek iznini aldı. Kabataş'ta oturuyordu o. Eminönü'nden, Sarayburnu'ndan mı Eminönü'nden galiba kalktı gemi oraya geldi. 1000 kişi bindi 1000 kişi ama kim istersen orada Orhan Gencebay'ından tut, Selami Şahin'i o zaman kim meşhursa artık aklıma gelmiyor. Beni evden davul zurnayla Kabataş iskelesine geldi gemi. Oradan beni gemi aldı gelinliklerle. Bütün boğazı gezdik. Bütün çiçekler boğazın sularına atıldı.
Dur bakalım, bu saatten sonra bir şeyler hissetmeye başladım ben seninle Ha, ilgili. yok canım. Bu yıl senin yılınsa Aa, madem. benim yılım. Yok. O iş kapandı. Deme öyle şeyler ya. Vallahi. Deme öyle. Dur, konuşacağız bunları. Biz şey yapalım. Biz devam edelim efendim. Bambaşka sohbetler bir sonraki programımızda göreceğiz. Ama ben bu meseleyi kapattırmayacağım. O iş bende. Bekleyin.